Evet değerli izleyenler, bugün son derece önemli bir gün. Türkiye'nin enerji politikaları açısından malum büyük bir açılış Mersin Akkuyu'da gerçekleşmek üzere. Akkuyu Nükleer Santrali açılıyor bugün. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu açılışa online olarak, rahatsızlığından dolayı online olarak katılması bekleniyor. Açılış saat 16.30'a ertelendi Cumhurbaşkanı'nın katılımının sağlanması açısından. Ama buradaki temel mesele aslında gerçekten de devrim niteliğinde bir sürece doğru gidiliyor gibi Türkiye'nin bir enerji hub'ı olması noktasında. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi TESPEN Başkanı Oğuzhan Akyener, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Oğuzhan Bey, oradasınız, açılıştasınız değil mi? Evet, aynen. Biraz anlatır mısınız? Hem durumu anlatın şu an, mevcut oradaki durumu. Evet, duyuyoruz sizi, çok iyi duyuyoruz. Hem de bugünkü açılış ne anlama geliyor? Biraz öncelikle onu dinleyelim sizden. Nükleer tesisin açılışı. Yani bundan sonra başlıyor mu üretim içeride? Yoksa bu bir faz mı? Evet, bugün tabii yani başlaması için önemli bir adım gerçekleşmiş oluyor. Nükleer santralin içerisine yakıt çubukları koyulacak, yerleştirilecek ve bu yerleştirme akabinde zaten nükleer tesis statüsü kazanacak. Şu arkamızda gördüğünüz bina, arkamızda gördüğünüz reaktör ve yapı. Bu önemli bir adım. Zaten bu adımı geçtikten sonra ilgili inşaat çalışmaları da tamamlandıktan ve testler ve diğer sertifikasyon hizmetleri bitirildikten sonra artık 2023 sonu ya da 2024 başına sarkabilir bilmiyorum. Ama bu süreç zarfı tamamlandıktan sonra artık eli kulağında nükleer tesisin ilk reaktörü çalışmaya başlayacak. Bu ne anlama geliyor? Yani Türkiye'nin mevcut enerji ihtiyacını gidermesi anlamında nükleer santralden nasıl bir katkı gelecek Oğuzhan Bey? Evet, şöyle 1200 megawattlık biliyorsunuz her reaktör, toplamda 4800 megawatt olacak 4 reaktörde işleve alındıktan sonra. 4 reaktör işleve alındıktan sonra yaklaşık senede reaktörlerin bir tanesi 10.000 megawatt saatlik bir elektrik üretecek. Bunların hepsini topladığımızda 4 reaktör ilgili süreçe, yani ilgili döneme geldiğimizde Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık olarak %10'unu sadece bu santralden karşılıyor olacağız. Bu önemli bir oran aslına bakarsanız. Yani 2024 itibariyle değil mi? Yani nükleer santraller 60 sene... Tabii yani ilk reaktör devreye girdikten sonra 10.000 megawatt civarında, 10.000 megawatt saat civarında bir yıllık elektrik üretecek. Tabii belki bir sonraki sene ikinci reaktör, bir sonraki sene üçüncü reaktör, yani 2024, 2025, 2026, 2027 yıllarında inşallah bütün reaktörler tamamlanmış olacak. 4 reaktör eş zamanlı çalışıyor olacak. Yani 2027-28'e geldiğimizde Türkiye'nin elektrik tüketiminin %10'u buradan karşılanıyor olacak. Şunu da ifade edelim, yani doğalgaz perspektifinde bir kıyaslama yapmak gerekirse yaklaşık 10 milyar metreküpe yakın dışarıdan doğalgaz ithal ederek doğalgazdan elektrik üretmek yerine biz buradaki santralden elektrik üreteceğiz. Bu da Türkiye'nin yaklaşık 10 milyar metreküp, 8 ila 10 milyar metreküp civarında daha az doğalgaz ithal etmesi anlamına gelecek. Yani bu da tabii haliyle hem cari açık üzerinde hem enerjide dışa bağımlılık üzerinde ciddi anlamda olumlu etki oluşturacak bizim için. Yani dışa bağımlılığı %5 ila 6 oranında azaltmasını bekliyoruz biz bu oranın. Evet, Türkiye'nin en önemli cari açık kalemi şüphesiz enerji. Hani bir yandan son dönemde hem Karadeniz gazı tarafından bir katkı bekleniyor Türkiye'nin enerji harcamalarına. Düşürecek şekilde pozitif yönlü. 2024 senesi itibariyle de böyle bir nükleer santralin devreye girmesiyle hani aşağı yukarı enerjide yerli ve milli hale dönüşme noktasında bir yandan da içeride tabii çok kuvvetli bir yenilenebilir enerji tarafında da yatırımlar olduğunu biliyoruz. Hani şöyle bir perspektif çizer misiniz Oğuzhan Akyener bize? Önümüzdeki birkaç yıl Türkiye'nin hani enerji üretimi noktasında statüsü, fotoğraf nereye evrilecek? Evet, Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltmayla alakalı birçok adım atıyor. Zaten enerjide %70'ler oranında olan dışa bağımlılığını %58'lere kadar düşürmeye hedefliyoruz. 2028 yılı içerisinde, 2028 yılına geldiğimizde, yani bakın aslında önümüzde çok fazla bir zaman yok. 4,5-5 senelik bir zaman zarfı dahilinde.
%15'lik bir düşüş kaydetmeyi hedefliyoruz. Zaten bu %15'lik düşüşün nereden bakarsanız yaklaşık %7'sini biz Sakarya gaz sahamızdan elde edeceğimiz üretimle karşılayacağız. Öte taraftan yine buradaki nükleer santralin tam kapasite devreye girmesiyle yine %5 oranında bir düşüş söz konusu olacak. Petrol yeni keşiflerden, yeni petrol üretimi ve potansiyel sahalardan yine %1 oranında bir ilave beklentimiz var. Öte taraftan yenilenebilir kaynaklar üzerindeki yatırımların da yine %1-1,5'luk bir etkisi olacak. Yine yerli kömür tüketimi noktasında da Türkiye ciddi anlamda yol kat etti biliyorsunuz. Yerli kömürün de bu bağlamda etkisi olacaktır. Yani bu %15'lik dışa bağımlılık oranındaki düşüş oranı gerçekten somut bir şekilde erişilebilecek bir hedef olarak karşımızda durmakta. Biraz Akkuyu Nükleer Santrali'nin yani işletilme süresiyle ilgili de bilgi alalım sizden. Hani bir kez kurulum tamamlandıktan sonra ne kadar süreyle burada bir hani enerji üretimi devam ediyor? Hani işin güvenilirliği çok tartışıldı malum bu iş başlamadan önce. Bu tartışmalar ekseninde aslında bir yandan da bir nükleer santralin yapımı tamamlandı ve faaliyete sokuldu. Hani hep şey denildi, dünya işte nükleer santralden çoktan vazgeçerken biz şimdi o yola doğru gidiyoruz. Bir de işin tabii ki sürdürülebilirlik tarafı var, 2030 Avrupa mutabakatı tarafı var ama orada da tabii Rusya savaşı dengeleri çok değiştirdi, onun da farkındayız. Neredeyse nükleer santral hani bir temiz enerji olarak o çatının altına da konulabilir şeklinde belli yorumlar gelmeye başladı. Bu da çok sıra dışı tabii gelişmeler ama işte sıra dışı gelişmeler bütün paradigmaları yıkabiliyor, onu görüyoruz. Hem ben biraz hani santralin sağlayacağı faydanın süresini sorayım Türkiye Cumhuriyeti açısından. Hem de işin yenilebilir tarafta 2030 ve sonrasında hani sürdürülebilir bir dünya hedefinde nerede duracak? Santralin sürdürülebilirliği devam edecek mi Oğuzhan Akgener? Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Bütün dünya şu realiteyi gördü. Nükleersiz etkili ve gerçekçi bir yeşil dönüşüm mümkün değil. Zaten o sebeple dünya nükleere doğru kayıyor. Biz bütün ülkelerde, bütün gelişmiş ülkelerde, hatta nükleerden vazgeçtiği ifade edilen ülkelerde dahi biz bu dönüşümü görmekteyiz. Yani şu an Japonya dahi mesela o Fukushima kazası sonrasında ciddi anlamda elini çekmişti nükleerden. Japonya dahi ya da diğer Almanya gibi diğer Avrupa ülkeleri dahi nükleerle alakalı yeni yatırımları planlıyorlar şu an. Öte taraftan nükleer sadece bu şekilde bu bizim ilk adımımız ama nükleer sadece bu tarz çok büyük reaktörler ve santraller olarak düşünülmesin. Dünyada modüler ve modülerden sonra da mikro ölçekli nükleer tesislere doğru bir kayış var. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an mesela 1 megawattlık mikro ölçekli nükleer tesis maliyetleri 5 milyon dolara kadar düşmüş durumda. Bu maliyetlerin düşmesi ve yakıtların atık bertaraf süreçleri konusunda biraz daha ilerleme kaydedilmesi akabinde önümüzdeki 10 sene içerisinde biz mikro ölçekli nükleer santrallerin güneş santrallerinin yerini almaya başlayacağını öngörebiliyoruz. Yani öte taraftan çevreye zararı belki güneş santrallerinden bile daha az. Yeni teknolojilerle herhangi bir risk oranı artık neredeyse sıfıra indirgenmiş durumda. Öte taraftan maliyetler, kapasite faktörleri, ömürleri bunları bu açılardan da değerlendirildiğimizde nükleer kesinlikle artık birçok yatırımcının dahi girmek isteyeceği bir şekle doğru devam ediyor. Yani dediğim gibi geleceğin en parlak enerji kaynağı yeşil dönüşüm konusunda eğer gerçekten ısrarlıysak nükleerdir. Türkiye'de nükleer oyunun da artık adım adım yerini almaya başladı. Çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan Akgener. Görüşmek dileğiyle. Daha mütakip yayınlarda dönünce bekliyoruz sizi stüdyoya. Hocam. Evet, burada noktalayalım gün ortasını değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçıoğlu. Yarın saatler 12 gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.